Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarımına hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlere harika bir modelle geldim. Yine rahatlıkla çanta, cüzdan yapabilirsiniz. Çok güzel bir görüntüsü var. Fakat diğer projeler için de nasıl yapabiliriz onu da göstermeye çalışacağım videonun ikinci bölümünde. İlk önce bunu bu şekilde bir yapalım. Daha sonrasında dediğim gibi arkadaşlar, düz parça olarak döne döne yapmamak için de aynı modeli nasıl yaparız onu da göstereceğim. Hadi başlayalım. İpimiz koton makreme. Tığım ise 4,5 numaralık bir tığ arkadaşlar. Evet, bir miktar zincir çektik. Burada hemen zincirin sonuna bağlayalım isterseniz. Şöyle kaydırma yöntemiyle bağladım. Bir tane zincir çektim. Her bir zincirin içerisine bir tane sık iğne yapalım. Başladığımız yere kadar tek tek evet, bakın sona kadar tek tek geldik. Şimdi burada eklemeyi yaparken şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde alıp ipimiz geride duracak şekilde, iç tarafta duracak şekilde şöyle şu şekilde bir tane zincir çekerek bağlayabiliriz. Birinci ilmekte bakın şu iki tane kanadı var ilmeğimizin. Dış taraftan sadece bir kanattan giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğimiz ise şu. Bakın şu ilmek. Tam ilmeğin ortasından giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe geçtiğimizde bakın dıştakinden yanındakinde ise ilmek şu tam ortadan bakın bir tane dıştan, diğerinde ise tam ilmeğin ortasından. Bu şekilde. Dıştaki bir kanadı alıyoruz. Bir tanesi bu şekilde. İkinci de ise tam ilmeğin ortasına giriyoruz. Evet, dış kanatta aldım. Burada ise tam ilmeğin ortasına girdim. Şimdi bu şekilde ekleme yerine kadar şuraya kadar gelin. Şimdi bakın yine evet, tam ekleme yerine geldim. Burada yine şu şekilde bir tane bağladım. Şimdi şurada bakın içten almışım. Hep aynı yerden devam edeceğiz. Dolayısıyla dış kanattan alıyorum. Birinciyi, ikinciyi daha önce yaptığım gibi tam ilmeğin ortasından giriyorum. Dış kanattan aldığımız sütun şeklinde hep aynı olacak arkadaşlar. Hep aynı şeyi birbirinin üzerine yapacağız yani. Yer değiştirme olayı yok. Buranın üstü hep böyle ortasından gidecek mesela. Burası ise hep dış kanattan alarak devam edecek. Dolayısıyla
ortaya şu görüntü çıkıyor. Bu şekilde aldığımız zaman böyle bir görüntü çıkacak arkadaşlarım. Şimdi bir de böyle döne döne bağlamadan düz bir parça olarak nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim size. Evet, şöyle bir miktar çektim. Şimdi sonuna kadar sık iğne yapalım yine. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar sık iğne yaptım. Şimdi burada şöyle ilmeği uzatıyoruz. İçinden şu yumağımızı geçirip burada bir düğüm oluşturuyoruz. Şu şekilde bir düğüm oluşturuyoruz. Getiriyoruz bu ipi buraya. Şu en başa girip şöyle şurayı tam böyle aynı uzunlukta, şu altta ördüğümüzle aynı uzunlukta, ne çok bol olsun ne de böyle kassın arkadaşlar. Şu şekilde getirdik. Şöyle bir ilmekle sabitledik. Şimdi aynı modeli burada uygulayacağız. Bakın nasıl? Birinci de diyelim ki şu iki kanattan dıştakini alıyorduk, hatırlarsanız. Gene öyle yapacağız ama şu ipi içerisine alacağız. Bakın bu şekilde aldım. Şimdi diğer yandaki ilmeği tam ortasına giriyorum. Hemen yanındaki dış kanadı alıyorum. Arada iple birlikte devam ediyorum. Bir yanı ise tam ortasına giriyoruz ve ipi araya alıyoruz yine. Bakın bir dıştan alıp normal sık iğne örüyoruz. Diğer ilmekte ise tam içine giriyoruz. Biraz önce yaptığımız şeyin aslında aynısını yapıyoruz. Şimdi şurada son ilmeğe de şu şekilde örelim. Burada tekrar bir zincir çektiğimizde bakın burası fazla oluyor gibi. O zaman zincir de çekmeyelim arkadaşlar. Direkt şuradan bunu açıyoruz. Şöyle bağlıyoruz. Tekrar getiriyoruz. Şu şekilde. Ve aynı işlemleri devam ettiriyoruz. Şöyle. Şurayı şöyle ayarlayalım. Belki büyük parçalarda bunu yapmak zor olabilir ama özellikle patik, terlik tarzı çalışmalarda güzel olur arkadaşlar. Şuraya kadar geldiğinizde bunu tekrar başa bu şekilde alabilirsiniz. Bakın ilmeğin içine girdim. Yandakinde dış kanadı. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Bir ilmeğin içine giriyoruz. Bu şekilde. Bir de şöyle dış kanattan alıyoruz. Bir ilmeğin içine giriyoruz. Bir de dış kanattan alıyoruz. Biraz ben bunu bu şekilde yükselteyim, göstereyim. Bakın ortaya çıkmaya başladı bile arkadaşlar.
Şöyle yakından göstereyim. Görüntü bu arkadaşlar. Yine burada ne yapıyoruz? Burayı büyütüyoruz. Tekrar bir ilmeğin tek ve dış kanadından alarak örüyoruz. Diğerinde ise tam ortaya girerek bir ilmeğin dış kanadından bir tam ortasında. Evet, bu da bu şekilde bir görüntü oluşturuyor. Çanta veya da cüzdan yaparsanız da tek parça halinde daha kolay bir şekilde yaparsınız. Karşımıza böyle bir model çıkacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.